Değerli arkadaşlar, Rusya lideri Vladimir Putin bugün bir kardeş cumhuriyetin başkentindeydi. Yani Kazakistan'ın. Kazakistan'ın başkenti Astana, Ortak Güvenlik Anlaşması Teşkilatı zirvesine tanıklık ediyor. Ve burada yaptığı açıklamalarda Rus lider esasında Batı'ya karşı geri adım atmamakta kararlı olduğunu bir kez daha gösterdi. Şu anda anladığım kadarıyla Rus lider Batı'nın sinir uçlarını özellikle Trump yemin edene kadar elindeki çok etkili bir füze üzerinden hırpalamaya çalışacak. Bu bir psikolojik harp. Gerçekten bir psikolojik harp. Çünkü anladığım kadarıyla Putin esas hamlelerini diplomaside de askeriyede de esas hamlelerini Donald Trump'a saklamış durumda. Yani Joe Biden'ın artık şurada 1,5 ayı falan kaldı. Bu yapacağını tamam, zaten adamı hiç sevmemiştim. Ama Donald Trump'ın verdiği işaretleri ben değerlendireceğim. O yüzden şimdilik bu kadar yapıyorum pozisyonunu sergiliyor. Ve gerçekten yöneldiği rota da esasında tipik bir psikolojik harp rotası, sinir bozma, baskılama ve zaman içinde panikletme eğilimi taşıyor. Onun için ortaya çıktı ve Oreşnik diye adlandırılan o hipersonik balistik füzeyi gündeme getirdi. Onu geri çekmiyor. Herkes Batı'da efendim biz bu Ukraynalılara verdiğimiz uzun menzilli füzelere izin verdik. Acaba bunun devamı nükleer savaş mı olur tartışmasını yürütürken o hayır. O nükleer savaşı gündeme getirmeden sadece Oreşnik füzesi üzerinden Batı'yı baskılayabilecek bir kimlikle ortaya çıkıyor. Çok enteresan. Diyor ki Rusya ordusu Kiev'in tüm karar alma alanlarını belirledi. Nedir bir karar alma alanları? Yani Zelenski ve arkadaşları nerelerde toplantı yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Kim nereye gidiyor? Kim nerede çalışıyor? Değil mi? Onu belirlemişler. Bu kolay onlar için. Artık oradakiler masalar etrafında kolay toplanamaz. Çünkü hipersonik Oreşnik füzesiyle vurulmaları planlamaya dahil edildi. Yani diyor ki ben Kiev'i vuracağım. Neyle? İşte ben size gösterdim ya diyor füzeyi. O füzeyle vuracağım. Şimdi ses hızının 10-11 katı bir biçimde gelen bir balistik füzeden bahsediyoruz. Bu füzeyi şakkadanak durdurmak öyle her patriotun yapacağı iş değil. Ciddi bir tehdit var şu anda. Yani direkt olarak ülkenin başkentini tahrip etmeye dönük bir tehditle karşımıza çıktı bugün. Rusya'nın zaten depolarında çok sayıda Oreşnik füzesi bulunuyor. Bu konuda seri üretimi de arttırdık. Batı'nın Ukrayna'ya verdiği o analog füzelerin, analog füze diyor, dijital analog füzelerin hiçbir değeri yok. O füzeler yani şeyden bahsediyor. ATACMS, Storm Shadow, işte Scalp, Fransız. O füzeler bu çatışmanın kaderini asla etkileyemez. Kiev rejiminin topraklarımıza dönük saldırılarını ulusal aciliyet olarak oluşturmaktadır. Bu nedenle yeni füze sistemimiz tüm askeri tesisleri ve sanayi kuruluşlarını da hedef alacaktır. Arkadaşlar dün Rusya Federasyonu bir rekor kırdı. 90 füze ve 100 drone'la yaptığı saldırıda Ukrayna'nın batı tarafında ortalama 2,5 milyon insanı elektriksiz bıraktı. Kış yaklaştığı için şu anda bütün kabiliyetlerini enerji santralleri ve bağlantılarına yönlendirmiş durumda. Şimdi böyle bir Rusya'nın
hipersonik füzesini Kiev'e ateşlediğini düşünmek bile istemiyorum. Rusya'nın devam etti. Bu konuda çok kararlı yani. Rusya'nın İskender balistik füzeleri Amerikalıların, bu İskender füzelerini her yere vermiş bu. Belarus, Ermenistan, belki Azerbaycan. Rusya'nın İskender balistik füzeleri Amerikalıların ATACMS füzelerinin 3 ayrı modeliyle de aynıdır. Ama aradaki fark daha uzun menzilli olmasıdır diyor. Yani sizin diyor Ukrayna'ya zarlo zor iznini verdiğiniz, sanki bir matahmış gibi sunduğunuz o füzeleri bizim İskender füzesinin aynısı diyor. Biz onu zaten her dakika kullanıyoruz. Amerikalıların çok güvendikleri kesin vuruş füzesi var. Sistemleri Rusya'nın benzer füzelerinin çok gerisindedir. Herkes bu gerçekleri yaşayarak öğrenecek. Dünyada şu anda Oreşnik'in benzeri bir füze yok. Çok iddialı konuşuyor. Yakın gelecekte de olacağını sanmıyorum. Sistem çok sayıda savaş başlığını ses hızının 10 katı süratle yönlendirebiliyor. Bu başlıklar yol alırken, şimdi sıkı durun, 4000 derece sıcaklığa ulaşıyorlar. Tabii hız, sürtünme, şu var derken 4000 derece sıcaklığa ulaşıyorlar. Vardıkları noktada var olan her şey sadece toz oluyor diyor. Yani adam diyor ki ben Kiev'i toz edeceğim. Toz edeceğim. Müthiş bir durumla karşı karşıyayız. Ağır tehdit. Anladığım kadarıyla hem Batı'nın bütün riskleri göze alarak sürdürdüğü savaş, hem kendi ekonomisinde yaşanılan ve yaşanılmaya devam eden zorluklar ciddi bir mesele. Bu arada Ukrayna eski Genelkurmay Başkanı, şimdiki İngiltere Büyükelçisi Valeri Jaluzny'den gelen bir açıklama çok net. Askeri kimlik açısından dedi. Askeri kimlik açısından hiç öyle beklenmesine veya tarif edilmesine gerek yok. 3. Dünya Savaşı başlamıştır. Bunu söyledi. Enteresan bir şey. İngiltere'nin ünlü savunma ve istihbaratı MI6 eski başkanı Richard Dearlove diyor ki İngiltere şu andaki durumu gerçek savaş olarak görüp ona göre hareket etmelidir. Ruslar şu anda bizimle kendilerinin doğrudan savaş konumunda olduğunu düşünüyorlar. Polonya Başbakanı Tusk bugünkü durum savaş öncesi olarak tanımladı ama bana göre bu yanlıştır. Biz şu anda Rusya ile savaş halindeyiz. Bu cephedeki savaş değildir. Melez bir savaşın bütün unsurları devrededir. Bizim Kiev'e düzenli olarak silah aktarmamız bile aktif savaş halidir diyor. Bir yere doğru gidiyoruz arkadaşlar. Durun bakalım. Hoşça kalın.